Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda minoksidil sürecimin 2. ayını tamamen kendi kişisel deneyimlerime dayanarak anlatacağım. Baştan şunu özellikle belirtmek istiyorum. Burada anlattıklarım kesinlikle bir tavsiye veya tedavi önerisi değil. Tamamen kendi kişisel deneyimlerimi paylaşıyor olacağım. Açıklamamı yaptığıma göre videoya geçebiliriz. Öncelikle herkesin merak ettiği şu soruya cevap vereyim. 2. ayda dökülme durdu mu? Biliyorsunuz ki minoksidilin ilk ayının sonlarına doğru 3. 4. haftalarda shedding dediğimiz dönem, yani aşırı bir dökülme başlamıştı. Açıkçası bende durmadı. 2. ayda da dökülmem devam etti. Hatta bazı günlerde acaba çok fazla mı dökülüyor diye düşündürdüğü bile oldu. Ama minoksidil süreci kişiden kişiye çok fark edebiliyor. 2. hatta 3. ay bile bir geçiş dönemi olabiliyor. Benim geçiş dönemim 2. ayda da devam etti. Yani dökülmem durmadı. Bir diğer çok sorulan şey de şuydu. 2. ayda yeni saçlar çıkar mı? Ben kendi adıma net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Hayır, gözle görülür, belirgin bir şekilde yeni bir saç çıkışı fark etmedim. Belki çok ince tüylenmeler vardı ama işte bu bir sürü saçlarım çıkıyor diyebileceğim bir durum söz konusu değildi. Bu da beni aslında biraz daha gerçekçi düşünmeye itti. Çünkü 2. ay sonuçlardan çok vücudun etken maddeye adaptasyon süreci olarak devam ediyor. 2. ayda benim için en belirgin konu kafa derisiyle ilgili yaşadıklarım oldu. Bu dönemde kafa derisi kaşıntısı oldukça arttı. Özellikle uygulama sonrası ya da duşta daha belirgin hissediyordum. Bununla birlikte kafa derimde hassasiyet de oluştu. Yani eskiden saçlı derime rahatça yaptığım bakımlar bu ay bana biraz ağır gelmeye başladı. Bu yüzden bu dönemde bilinçli olarak şuna odaklandım. Kafa derisi bariyerini korumak ve sakinleştirmek. Nemlendirmeye yönelik daha sakinleştirici ürünler kullanmaya başladım. İçeriği sert olabilecek, alkol oranı yüksek ya da saçlı deriyi tahriş edebilecek bakımlardan özellikle uzak durmaya çalıştım. Bu ay dermaroller gibi uygulamalar yapmadım. Normalde birçok kişi bu yöntemleri önerse de benim kafa derim bu dönemde bu yöntemler için hazır değildi. Aynı şekilde yağlı saç dip bakımlarına da ara verdim. Çünkü özel bir durumum vardı ve bu tarz uygulamalar bu dönemde bende ağırlık ve hassasiyet yaratıyordu. Temizlik kısmında da dengeyi korumaya çalıştım. Arındırıcı peeling ve şampuan uygulamasını haftada bir yerine 2 haftada bir şeklinde uygulamaya başladım. Daha sık kullanmadım çünkü bu dönemde fazla arındırmanın saçlı derimi daha da hassaslaştıracağını düşündüm. Yıkama sırasında ve tüm bakımlarımda saç diplerime karşı olabildiğince nazik davranmaya çalıştım. Tırnakla kazıma, sürterek ovalama gibi uygulamalar kesinlikle yapmadım. Sadece parmak uçlarımla kafa derisine bastırmadan veya kazımadan deriyi hareket ettirecek şekilde çok yumuşak masajlar yaptım. Amacım saçlı deriyi uyarmak fakat bunun yanında tahriş etmemekti. Yani faydadan çok zarar göstermemekti. Bu süreçte sadece saç diplerime değil uzamakta olan saçlarıma da odaklandım. Çünkü zaten dipten dökülme yaşıyordum ve saçlarımın koparak da dökülmesini istemedim. Bu yüzden hali hazırda uzamakta olan saçlarıma da nemlendirici ve bağ güçlendirici bakımlar yaptım. Isı kullanımını minimuma indirdim. Fön, maşa, düzleştirici gibi uygulamalardan olabildiğince uzaklaştım, hatta hiç yapmadım. Duştan sonra saçlarımı pamuklu tişörtler veya mikrofiber havluyla kuruladım. Şöyle sert sert ovalamalar yapmadım. Kendi haline bıraktım. Tararken hırpalamadım, yumuşak dişli taraklar kullandım. Genel anlamda saçıma olabildiğince nazik davrandım ve hırpalamamaya çalıştım. Şunu da dürüstçe söylemek istiyorum. 2. ayda moral birazcık düşebiliyor. Çünkü dökülme devam ediyor, belirgin bir sonuç henüz yok ve insan ister istemez acaba diye sorguluyor. Ama ben kendime bu noktada şunu hatırlattım. Bu bir süreç ve herkesin deneyimi farklı. Mucize beklemedim, dolayısıyla beklentilerimi de gerçekçi tuttum. Sadece sürece sadık kalmayı ve vücudumun verdiği sinyalleri dikkate almayı seçtim. Videoyu sonlandırmadan önce şunu da söylemek istiyorum. İlerleyen videolarda bu süreçte bana gerçekten iyi gelen saç bakım rutinlerini, neleri yapmaya devam ettiğimi ve nelerden tamamen vazgeçtiğimi daha detaylı şekilde paylaşacağım. Eğer siz de benzer bir süreçten geçiyorsanız yalnız değilsiniz. Herkesin bu süreçteki tepkisi farklı olabilir. Fakat önemli olan kendinize uygun, dengeli bir yol bulmak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.